Herkese merhaba. Bugün 1994 model Cadillac Fleetwood Brougham limuzin araçla beraberiz. Eski Cumhurbaşkanlarımızdan Süleyman Demirel'in makam aracı ve çok az kullanılmış. Sadece 5000 milde, yani yaklaşık olarak 8000 kilometrede ve bunun büyük bir kısmı da araç satın alındıktan sonra, yani açık artırmayla satın alındıktan sonra yapılmış. Yani neredeyse sıfır denilebilecek bir kilometresi var. Çok temiz bir araç. Birazdan detaylarını içinde göreceğiz zaten. B7 zırh var aracın üzerinde. Bu B7 zırhın bütün olayı birçok saldırıya rahatlıkla dayanabilmesi. En üst düzey zırhlardan bir tanesi. Üreticisi de oldukça özel. Zırhını yapan ayrı bir firma var. Firma ayrıca içindeki sinyaldi, telsizli gibi ekipmanları da monte ediyor. Böyle özel bir araç. Hatta lastikleri Ramflet olarak geçen lastikler. Ve bu Ramflet lastikler yaklaşık olarak 70 PSI basınçla dolduruluyor. 80'e kadar da çıkartılabiliyor basıncı. Ama bu günümüzde BMW ve Mercedes araçlarda kullanılan Ramfletler gibi değil. İçinde simit gibi bir tane lastik tabaka var. O şekilde patladığı zaman onun üzerine gidebiliyor şeklinde. Çok iri bir araç. Tamponun ucundan arka tamponuna kadar tam 7.3 metre uzunluğunda ve ağırlığı da zırhın da etkisiyle tam 4125 kilogram. Yani karşımızda adeta dev gibi bir balina duruyor. Bu Amerikan balinası adeta. Zaten birçok kaynakta da bu aracı balina olarak belirtiyorlar. Bunun normal kısa versiyonları bile 5.7 metre uzunluğunda. Yani onlar da çok fazla uzun. Düşünün ki 600'sel Mercedes'in uzunluğu 5.2 metre. Ondan 50 santim daha uzun standart versiyonu. Bu araç 7.3 metre uzunluğunda. Üretildiği dönemde Amerika'da hem limuzin olarak tasarlanmış bu tip araçlar, bu kasa, hem de cenaze araçları olarak da tasarlanmış. Böyle arkası yüksek, uzun, tabut taşıyabilecek şekilde araçlar. Yani iki amaçla da kullanılmış. Birçok yerde de, filmlerde de görmüşüzdür. Ülkemizde de toplamda 3 tane getirilmiş bu araçtan. 2 tanesi Cumhurbaşkanlığına getirilmiş, bir tanesi de Başbakanlığa getirilmiş. Gerçekten çok keyifli bir araç. Şimdi isterseniz aracın motoruna hep beraber bir göz atalım. Evet, karşımızda dev bir 8 silindirli, V8 silindirli motor var. Bu motorun hacmi 7.4 litre. General Motors üretimi, yani Chevrolet'lerde falan da benzer bazı modellerde kullanıldı. SUV modellerde, hatta bazı ticari araçlarda, kamyonet, belki de kamyonlarda bu motor ve bunların çeşitli varyasyonları kullanıldı. Bizim motorumuz bu araçta 7.4 litre hacminde ve toplam 438 PS güce sahip. 550-600 Nm arasında da tork üretiyor. Ortadan bloktan egzantrikli, yani OHV tipi motor. Tam V'lerin birleşim noktasında bir tane egzantrik mili var ve çubuklarla sübapları açıp kapatan bir sistem bu. Ve silindir başına da 2 adet sübapa sahip. Birisi egzoz, birisi emme sübabı şeklinde. Enjeksiyonlu bir motor, atmosferik benzin motor. Zaten tipik bir Amerikan. Bloktan egzantrikli olması da zaten bunu gösteriyor. Öyle çok aşırı hacmine göre güçlü bir motor değil ama bu tip bir kasayı ancak böyle yüksek hacimli bir bol silindirli motor taşıyabilir. Sonuçta 4.2 tondan ve 7.5 metreye yakın uzunluğa sahip bir araçtan bahsediyoruz. Bu motorun 8 litrenin üzerinde 2 farklı varyasyon daha var. Onlar da 500-600 beygirin üzerinde güç üretebiliyor. Dediğimiz gibi onlar da kamyon, minibüs vesaire bu tip van gibi araçlarda zamanında Amerika'da kullanılmış. Bizim aracımız 1990'lı yılların başında tasarlanmış motor. 1991 yılında tasarlamışlar bu motoru. İşte o zamanın Amerikan araçlarında, büyük Amerikan araçlarında yaygın bir şekilde kullanılmış. Mesela Cadillac'ın normal kısa şasili olanında da bu motoru kullanmamışlar. En fazla 5.7 litre kullanmışlar ama bu araç
Çok farklı bir araç. Ağırlığıyla, zırhıyla, uzunluğuyla. Ondan dolayı gelmiş bir nevi kamyon motorunun içine koymuşlar. O derece büyük bir motor bu. Çok da heybetli bir sesi var. Gür 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 gür. Arabanın içinden de fazlasıyla duyuluyor. Egzoz sesi güzel, motor sesi ayrı güzel. Gerçekten biz çok beğendik. Bu arabaya yakışır bir motor olduğunu söyleyebiliriz. Araçta bulunan şanzıman ise 4 ileri otomatik tork konvertörlü tiplerden ve arka tekerleklerden çekişli. Şimdi burada yangın söndürme sistemi önemli. Gerçekten güzel bir sistem yapmışlar. Bu sistem sensörleri vasıtasıyla motorda bir duman, yangın, ne bileyim bir şekilde bir şeyler hissettiği zaman devreye giriyor. Burada da bir vinil kaplamalı bir koruma var bakın. Bu elektrik aksamı koruyor. Hem yağmurdan, gelebilecek yağmurdan, hem yangın söndürme sistemi çalıştığında bir sıkıntı olmasın diye böyle bir koruma önlemi alınmış, muhafaza yapılmış. Görüldüğü gibi. Bayağı dolu kocaman bir şeyimiz var. Cadillac amblemimiz. Bu motorumuzun kodu ve 454 kübik inç, yani Amerikalılar kübik inç birimini kullanırlar. Biz litre olarak kullanıyoruz. Bunun karşılığı 454'ün karşılığı 7.4 litre anlamına geliyor. Hess Eisenhart Armoring Fairfield, Ohio, USA. Bu bizim aracımızın zırhını yapan firmanın adı. B7 tip, yani en yüksek korumaya sahip zırh bu araçta bulunuyor. Şimdi isterseniz motorumuzu kapatalım, aracımızın içine geçelim. Evet, aracımızın içine de bindik. Kapımızı da kapattık. İlk önce şu detayı göstermeden anlatıma geçmeyelim. Bakın bu Cadillac'ın kontak anahtarı. Burada bir anahtarı daha var, bagaj anahtarı. Bu da uzaktan kumandası. Güzel. Buradan takılıyor. Ve şu da güzel bir detay. Bu şekilde genişletiyorsunuz açış kısmını. Şöyle bir bakalım. Dikkat çeken nedir? İlk önce tipik Amerikan vites değiştirme kolu. Direksiyonun yanından. Oradan bakın görünüyor. Park, geri, boş. Direksiyonumuz güzel, deri kaplı. Üzerinde logomuz. Dijital göstergelerimiz, öyle bir analog bir gösterge yok. Sadece hız. Burada bakın 5007 mil olduğu görünüyor aracımızın. Sadece 5007 milde. Burada uyarı lambaları yine aynı şekilde. Mil olarak hızımız ve yakıt göstergemiz. Ama herhangi bir devir göstergesi bulunmuyor motorda. Burada müzik sistemimizin dijital göstergeleri, kaset çalarımız. Burada otomatik klimamız. Tek bölgeli. Arkaya ayrı şey yapılabiliyor. Burada güzel bir detayımız var. Bunlar sonradan o bahsettiğimiz firma tarafından yapılıyor. Görüldüğü gibi bu dışarı mesela konuşulduğu zaman buradan ayarlanıyor onlar da. Açıyorsunuz. Sistemi açtık. Bunlar sirenler. Buradan ayarlanıyor. Burada dikkat çekici bir şey var. Araç devletteyken yazılara dikkat edelim. Sunroof, ara cam birleşik ve air condition şeklinde ifadeler mevcut. Bunları güzel Türkçeleştirmeye çalışmışlar ama biraz komik olmuş açıkçası. Ara cam tabii Türkçe. Burada şu güzel bir detay. Burada ilk çektiğimizde parklar, sonra normal lambalar yanıyor. Ve buradan da aracın içindeki ışık seviyesinin, yani göstergelerin ışık seviyesinin düzeye ayarlanabiliyor. Şimdi kapımızın içini anlatalım. Bu kapıyı açıp kapamaya yarayan yer. Buradan çekiyoruz. Kolu var görüldüğü gibi. Bu elle kapıyı kilitleme, açma. Burada da yine aynı şekilde ayna ayarları. Yalnız aynaya bakar mısınız? Böyle dev bir arabada şu kadarcık bir ayna. Pullman videomuzu izleyen takipçilerimiz bilirler. O arabada kocaman bir araba. Bundan daha küçük olmasına rağmen benzer büyüklükte bir aynası vardı. Cadillac'a da, kocaman arabaya da böyle bir şey koymuşlar. O da gerçekten ilginç. Burada ayna ayarlarımız.
arka camın kilitlenmesi, mesela kapıların kilitlenmesi. Burada kapı açma, cam açma ve kapama butonlarımız aracın tümü için. Ve burada da koltuk ayarları. Bir de buralara bakalım. Burada ışıklı makyaj aynalarımız var. Buraya bir gözlük için yer konulmuş. Burada mikrofon var. Bu mikrofon arkaya olan konuşmaları alıyor. Burada garaj kapısı kumandası takılabiliyor. Bu normal Cadillac Fleetwood modelinde vardı büyük ihtimalle. Torpido gözümüze bakalım. Burası torpido gözümüz. Küçücük bir torpido gözü var. Ama burada bakın trunk diyor. Yani bagaj kapağının açıldığı yer. Basıyoruz. Evet, bagaj kapağımız açıldı. Bu şekilde bir kokpitimiz var. Yani aracın arkasına göre dar hissettiriyor aslında. Ama yine de çok güzel. Mesela malzemeler yumuşak. Bu şekilde gösterelim. Sert bir yumuşaklık. Ahşaplar güzel. Gül ağacı gibi görünüyor sanki. Bu kısımdaki plastikler de yumuşak. Buradakiler iyice yumuşak. Burada da ahşaplarımız yine aynı şekilde. Şurada bir reflektör gibi bir şey var. Emniyet kemerleri ilginç bu arabada. Hem üstten bu şekilde çekilebiliyor hem de alttan çekilebiliyor. Bu Amerikan arabalarının bir kısmında bu şekilde zaten. Yine burada bir ayak frenimizi de göstermeden geçmeyelim. Ayak frenimiz var. Bu şekilde kilitliyoruz ve araba çalıştığı an bu atıyor kendisini. Böyle bir sistem yapılmış. Evet, şimdi aracımızdan inip camımızı anlatacağım size. Ama bu kadar açılıyor. Başka açılmıyor. Hemen şöyle kale kapımızı açalım. Bakın cam neredeyse 4 santim falan kalınlığında var. İnanılmaz. Şuradan da belli oluyor zaten. Yan görünüm olarak. Felaket bir cam. Kapının ağırlığına büyük etkisi var. Şöyle zaten görünüyor. Şimdi bagajımıza da bakmadan geçmeyelim. Bagajımız 3 şekilde açılabiliyor. Birincisi zaten az önce kokpitteyken torpido gözümüzü açtık ve sarı düğmemize basmıştık. Bir diğer yöntem bu anahtarımızla görüldüğü gibi. Şimdi burada bakın vakum var. Kendi nasıl çekti? Vakumla. Şimdi üçüncü yöntemimize geçelim. Kumandamızın kapı şeyine basıyoruz. Bagaj kapağını açtık. Biraz sert açılıyor. Biraz ayara ihtiyacı var herhalde. Bagajımızı anlatalım açmışken. Burada bir ekstra akü için, ikinci akü için yerimiz var. Burada lastik değiştirme aparatları var. Burada yedek lastiğimiz var. Üzerine muhafazası. Pırıl pırıl zaten bagaj. Şimdi vakumlu kapımız. Evet, nasıl çektiği görülüyor. Şimdi burada bazı önemli detaylar var. Onları da belirtmeden geçmeyelim. Şimdi Fleetwood'un Brougham modeliyle birlikteyiz. Bu Brougham üst seviye olduğunu gösteriyor. Kromajları daha fazla altında. Ondan sonra burada görüldüğü gibi vinil bir kaplaması var tavanında. Yumuşak, deri görünümlü, bayağı hoş. Ondan sonra aracımızın ön lastikleri beyaz çizgili. Arka lastiklerine yok, herhalde sonradan değişmiş. Dediğimiz gibi krom miktarı fazla. Bir de bu limuzin modellerinde normal Fleetwood modellerine göre 9 santim cam daha fazla. Yani daha doğrusu aracın tavanı 9 santim daha yüksek. Öyle de bir özelliği var baş mesafesi açısından. Onun için gerçekten özel bir araba. Evet, Cadillac'ımızın arkasındayız. Mükemmel bir genişlik var görüldüğü gibi. Çok güzel bir araba. Yaylanıyor. Hissediliyordur büyük ihtimalle. Gemide gider gibiyiz. Motorun sesi de zaten gürül gürül. Bu arada motorumuzu anlatırken şunu da belirtmeyi atladık. Burada gürül gürül derken şunu da belirtelim. Bu motorun aynısı birebir teknelerde de kullanılıyor. Yani ağır vasıtalar tarzı demeyelim, büyük ticari araçlarda kullanıldığı gibi teknelerde de kullanılan bir motor. Zaten sesi de ona çok benziyor, en azından aracın içinden.
Bayağı hoş. Şu anda abimiz sağ olsun hafif gaza bastı. Horul horul daha da güzel gelmiştir ses. Yaylanmamız da gayet güzel. Burada şu grubu da anlatabiliriz mesela. Ön tarafta yer alan birçok kumanda burada da mevcut. Mesela cool ve warm demiş. Bunlar bir tanesi ısıtma, bir tanesi soğutma. Burada bakın şu anda sesi de geldi. En yüksek havalandırmada şu anda medium, low ve off kapalı. Şu an air condition seçili burada görünüyor. Sol taraf heat demiş. Yani sıcaklığı yapıyor. Sıcak hava vermesini sağlıyor. Kış ve yazda diyebiliriz. Burada da çeşitli şeyler var. Mesela sunroof'u açıyor. Burada ışığımız var. Okuma ışığı. Şimdi şuradaki detayı da göstermeden geçmeyelim. Burada ahşap aksesuarlarımızın içinde televizyon, VHS kaset çalar, daha doğrusu video oynatıcı ve Sony tape takılmış, CD çalarlı. Sonradan eklenmiş bu herhalde. Görüldüğü gibi bütün konfor aksesuarları burada. Bir de şunların içine bakalım. Evet, burada kasetlerimize koyduğumuz yerler. Burada da buzdolabımız mevcut. Hala da serin içi. Belki güzel güzel çalışıyor. Burada herhangi bir şey yok. Bir sürü konfor aksesuarı mevcut. Zaten çok rahat. Çekim alan arkadaşım da şu anda tam karşımda. Onun da ayakları uzatılmış şekilde. Benimki de yani kıvrık şekilde duruyoruz ama gayet de rahatız. Bir şeyimiz yok. Derdimiz yok. Ne olur ben şu tarafa da oturabilirim mesela. Bir de buradan çekim alalım. Cadillac amblemimizi de atlamayalım burada. Koltuğun üzerine işle. Şurada başka bir şeylerimiz var mı? Yok, bu stok grubu. Küçük bir camımız var arkada. Ama yaylanma çok güzel gerçekten de. Ve de bozuk bir yolda gidiyoruz şu anda. Bozuk yolda gitmemize rağmen çok güzel. Hoş. Burada kül tablolığımız varmış. Burada ışığımızı açabiliyoruz. Sol taraf ayrı açılıyor. Sağ taraf ama burada açılmıyor ama şuradan açmıştık ikisini. Okuma ışıklarını bu şekilde açılıyor bakın. Bu da güzel. Sunroof'umuz var burada. Böyle bir araç için aslında küçük bir sunroof ama biz yine de bir açalım. Evet, görüldüğü gibi sunroof'umuzu da açtık. Bayağı güzel hava geliyor buradan. Bunu da kapatalım geri. Motoruyla, konforuyla, görünümüyle, her şeyle çok özel bir araç. Cadillac Fleetwood Brougham ve limuzin. Biz de çok beğendik. Gerçekten konforuyla çok harikulade bir araç. Sizlere de elimizden geldiğince tanıtmaya gayret ettik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.